Futbol ekosistemi içerisinde icra edilmesi en zor mesleklerden biri teknik direktörlüktür. Saha içini yönetmek kadar saha dışındaki mücadeleleri de kontrol altında tutmak bu işin en önemli parçalarından biridir. Bu yüzden bir antrenörün iletişim becerileri taktik bilgisinden geri kalmamalıdır. Bazen az lafla çok şey anlatmalı, bazen de laf kalabalığı yaparak ser verip sır vermemelidir. Çünkü bir teknik adam vereceği taktikler kadar maçtan önce stresi azaltabilmeli, maçtan sonra camiasını ferahlatıp rahatlatabilmelidir. Bugün efsane basın toplantılarını anlatırken yanımızda tıraşın her anındaki en büyük destekçimiz Arkomen var. Kontrolünü kaybedenlerden, komedyenlere taş çıkaranlara, muhteşem meydan okumalardan, zekice tasarlanmış akıl oyunlarına, işte karşınızda unutulmaz basın toplantıları. Şu sıralar Wolves'u çalıştıran Vitor Pereira'nın unutulmaz basın toplantısıyla devam ediyoruz. Kariyerinin başlarında 2013 yılında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye giden Portekizli çalıştırıcı muhtemelen çok gergin geçen bir maçın ardından basın toplantısı yapmak için kameraların karşısına geçmişti. Yanındaki kulüp yetkilisi toplantının süresinden tutun, muhabirlerin soracağı sorulara varıncaya kadar oldukça kısıtlayıcı bir çerçeve çizerek toplantıyı başlattı ve sözü Vitor'a verdi. Portekizli'nin hala tansiyonu yüksekti ve belli ki hem kendi oyuncuları hem hakemler hem de rakipleriyle ilgili yapacağı eleştiriler vardı. Fakat kulüp yetkilisi adeta lafı Vitor'un ağzına tıkarak araya girdi. Bad professional player. Excuse me coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want. No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about what I want. İradesine yapılan bu müdahaleyle Pereira'nın sinirleri iyice geriliyor ve tartışmanın dozu artıyordu. Hocanın bir yerde dayanamayıp sen polis misin diye sorması belki de bu olayın en eğlenceli anıydı. Yes, excuse me. You want the police? No. Excuse me. I can say what I want or not. Okay? Thank you everybody. Vitor'un toplantıyı terk etmeye yeltenmesiyle daha da alevlenen tartışma yetkilinin hafiften alttan almasıyla tatlıya bağlandı. We need to learn from your experience. We have to be patient with us and with you. Bu oyunun gördüğü en renkli karakterlerden biri şüphesiz Jürgen Klopp'tur. Konuştuğu kusursuza yakın İngilizceyle kendisini çok rahat ifade edebilen Jürgen, verdiği doğal tepkilerle her bir basın toplantısında gülmekten gözlerinizi yaşartabilir. Onun Liverpool döneminin en epik maçı 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı Anfield'da 4-0 yendikleri maç olsa gerek. Böyle bir 90 dakikanın ardından Klopp'un enerji patlaması yaşayacağını tahmin etmek zor değildi. Flash röportaja çıkarken her ne kadar sakin gözükse de Jürgen mikrofona içini dökmekten kendini alıkoyamadı. 10 past 10, most of the children are probably in bed, but these boys are fucking mentality giants. It's unbelievable. It's unbelievable. Sorry about the If language. I have to find me, if you don't have better words for it, it's unbelievable. Bu galibiyette birlikte Şampiyonlar Ligi'nde final yolu açılan Kırmızılar, Jürgen'le kulüp tarihindeki 6. büyük zafere ulaşıyor ve Alman hoca final maçının ardından bu kez mikrofonu şarkı söylemek için alıyordu. Let's talk about six, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Mourinho'dan gelen zekice bir yanıt var sırada. Jose'nin Tottenham Hotspur'un başında çıktığı ikinci resmi maç Olympiakos'la oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçıydı. İlk yarıda kendi evinde kabusu yaşayan Spurs 2-0 yenik duruma düşmüş ve devrenin bitimine saniyeler kala Alli'nin golüyle farkı 1'e indirmeyi başarmıştı. Şüphesiz bu maç Jose'nin o görkemli kariyerindeki en büyük zaferlerden biri olarak sayılamaz. Fakat Kuzey Londra ekibinde iyi bir başlangıca imza atması açısından önemliydi. İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Spurs attığı 3 golle 4-2 kazandı. Basın toplantısında hocaya gelen ilk sorulardan biri şuydu. Tebrikler Jose, oyunculara devre arasında ne söyledin? Çünkü ikinci yarıda çok daha iyi bir oyun sergilediler. Portekizli bu soruya o sıralar devam etmekte olan ve belki de pek hoşuna gitmeyen belgesel çekimlerini işaret ederek yanıt verdi. I think if you wait a few months and you buy the Amazon movie, you will get it. Çalıştığı oyuncular kendisinden taktiksel anlamda bir deha olarak bahsetse de Thomas Tuchel aynı zamanda biraz geçimsiz, biraz huysuz biri olarak anlatılır. Alman teknik adam belki de şu başta bahsettiğim sosyal beceriler kısmında kendisini geliştirmesi gerekenlerden biri.
Fakat açık sözlü, hatta dosdoğru bir tarafı da var. Anlamsız sorularla muhatap edildiğinde çoğu meslektaşının yaptığı gibi lafı gevelemek ya da iğnelemek yerine basın mensuplarını direkt terslemeyi tercih ediyor gibi. Biliyorsunuz Chelsea kısa süre öncesine kadar Rus iş insanı Abramovich'e aitti. O dönem Londra ekibini çalıştıran Tuchel'a Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşın kulübü ve oyuncuları nasıl etkilediğine dair üst üste gelen münasebetsiz soruların ardından Thomas resmen çileden çıkmıştı. "Ben bir politikacı değilim," diyordu. "Bunu sormayı bırakmalısınız çünkü aynı şeyleri tekrar etmekten bıktım. Ben hiç savaşı tecrübe etmedim. Bu konuda konuşurken bile kendimi kötü hissediyorum çünkü ben ayrıcalıklı biriyim. Burada barış ve huzur içinde otururken bana bunu sormayın çünkü cevabım yok. Bunu ne sıklıkta söylemem gerekiyor bilmiyorum ama evet, bu korkunç bir şey. Fakat neden işimizi yapmaya çalışırken dikkatimiz sizinkinden daha dağınık olsun ki? Elbette hepimiz endişeliyiz ama günün sonunda işimize odaklanmaya gayret ediyoruz. Tıpkı sizin gibi." Şimdi arkadaşlar, yaptığımız analizlere göre izleyenlerimizin yalnızca yarısı abone oluyor. Bu sonuç bize yakışan bir sonuç değil. İstediğimiz rakamları sahaya yansıtamıyoruz. Hep beraber gereğini yapalım. Soru almayacağım, teşekkürler. Diego Simeone futbol dünyasının en büyük anti kahramanlarından biri. Hatırlamayanlar için özetlemek gerekirse Arjantin'in futbolculuğu da böyleydi. Kariyeri boyunca 11 kez kırmızı kart görmüş olması ya da 98 Dünya Kupası'nda Beckham'ı oyundan attırdığı o meşhur maç. Tam bir oyun bozandı. Teknik adamlık kariyeri boyunca gerek oynattığı defansif futbol, gerek kolay alevlenen mizacı, gerekse sürekli siyah giyinmesi onun bu anti kahraman imajını daha da güçlendirdi. Simeone sağ kenarındayken gördüğü 6 kırmızı kart ve toplam 20 maçlık uzaklaştırma cezasıyla antrenör olarak da rekorların peşinden gitti. Bütün bunlara rağmen Diego sağ dışında çok daha sakin ve çok daha makul biri. Örneğin 2020 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u eledikleri eşleşmenin ardından deplasman golü kuralının hiç de adil olmadığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Atletico ilk maçı evinde 1-0 kazanmış, Anfield'daki maçın normal süresi ise aynı skorla Liverpool lehine sonuçlanmıştı. 30 dakikalık uzatma diliminde Liverpool 2-0'ı yakalasa da Simeone'nin takımı önce farkı 1'e indirdi, ardından risk alan rakibinin açıklarından faydalanarak 3-2 kazandı. Turun toplam skoru 4-2 idi ve İspanyol ekibi her iki maçı da kazanmıştı. Yani Diego istediği gibi caka satabilirdi. Oysa deplasman golü daha değerli demişti. Liverpool'un deplasmanda gol atabilmek için ekstra bir 30 dakikası hiç olmadı. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Bu adil değil. Bizim daha değerli olan deplasman golünü atmak için 30 dakikamız daha vardı ve bugün itibariyle lehimize işledi. Ama gelecekte aleyhimize de işleyebilir. Diego'nun bu açıklamalarının etkisi neydi bilemeyiz ama bildiğimiz bir şey var ki o maçtan yaklaşık bir yıl sonra deplasman golü kuralı tarihe karıştı. En başta söylediğim gibi bazen az lafla çok şey anlatmanız gerekir ve işte bunun en güzel örneklerinden biri Pep Guardiola'dan geliyor. Son yıllarda Manchester City ve Liverpool Premier Lig'de birçok kez şampiyonluk yarışına girişti. Kazanan tarafın genelde maviler olduğu ortada. Fakat kırmızılar da son ana dek sürdürdüğü mücadeleyle yarışın çok daha çetin, çok daha keyifli geçmesine katkıda bulundu. Şampiyonluk düğümü tam 3 kez ligin son haftasında çözüldü. 2018-2019 sezonu genellikle Stones'un çizgiden çıkardığı topla hatırlanır. Liverpool o sezon pek çok maçı son dakika golleriyle kazanarak yarışa tutunmayı başarmıştı. Ve bunlardan sonuncusu 32. haftada 2-1 kazandıkları Spurs maçıydı. Bu draması yüksek müsabakanın ardından Pep Guardiola'ya epey uzunca bir soru soruldu. Pazar günü olduğu gibi Liverpool bir son dakika golüyle kazandığında ne düşünüyorsunuz? Hani bazen kader ya da şansın onların tarafında olduğunu düşündünüz mü? Yoksa sizce bütün bunlarla alakası yok mu? Böyle anlarda kendi kendinize ne diyorsunuz? Bu uzun soruyu sakince dinleyen Pep, kısa ama etkili bir cevap verdi. When you see them say, ah shit. Agresif transfer politikalarıyla çalıştığı teknik adamlara çözülmesi zor denklemler sunan bir kulüp Chelsea. Son yıllarda kadro hep olması gerekenden daha kalabalık ama Chelsea bir yandan da almaya devam ediyor. Enzo Maresca bir basın toplantısında kendisine sorulan Renato Veiga düzenli forma şansı bulmak istiyor, buna ne dersiniz sorusuna güçlü bir şakayla yanıt vermiş. 20-25 tane oyuncumuz var ve hepsi oynamak istiyor. Ben de uzun saçlı olmak istiyorum ama olmuyor.
Aralarında bir halef-selef ilişkisi olacak mı? Bu konu büyük bir merak konusu. Ancak Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso bundan yaklaşık 11 yıl önce birlikte bir basın toplantısı düzenlemiş ve Don Carlo o toplantıda Alonso'nun çok değerli bir antrenör olabileceğine dair isabetli bir öngörüde bulunmuştu. İtalyan hoca o sıralar Bayern Münih'i çalıştırıyordu. İkilinin birlikte basının karşısına çıkma sebebi ise Alonso'nun birkaç hafta içinde futbolu bırakmaya hazırlanmasıydı. İspanyol 2005 yılındaki epik finali hatırlatarak hocasına şu sözlerle takılmayı ihmal etmedi. Tabii çoğu kişi hatırlayacaktır, kariyerimde harika bir Şampiyonlar Ligi finali oynayacak kadar şanslıydım ve kazanacak kadar da. Ancelotti ise öğrencisine şöyle cevap verdi. O kupanın bana ait olduğunu kendisi de biliyor. Neyse ki birlikte Madrid'de bir tane daha kazanma şansımız olmuştu. Hocaların hocası Sir Alex Ferguson'la devam ediyoruz. 2011 senesinde son 4 yılda 3 kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Manchester United, dönemin uzay takımı Barcelona karşısında ikinci kez final kaybediyordu. Makine düzeninde top oynayan bir takım olması yetmezmiş gibi Barça Lionel Messi gibi bir şeye de sahipti. Geri kalan herkese bir çare vardı belki ama bu şeye verilecek bir cevap yoktu. O günlerde Katalanlara karşı oynamak kelimenin tam anlamıyla sinir bozucuydu. Kariyerinin son Şampiyonlar Ligi finalini böyle sinir bozucu bir şekilde kaybeden Ferguson'ın çilesi basın toplantısında da devam edecekti. Muhabir sordu. Eğer United'ın sahipleri bu yaz size Barcelona'dan tek bir oyuncu almanız için açık çek verseydi kimi alırdınız? Ferguson yüzünü ekşiterek cevap verdi. That's one of the most stupid questions I've ever heard in my life. Oh, Mascherano. Eleştiri bu işin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer teknik direktörlük yapıyorsanız, bu işte dünyanın en iyisi olsanız bile sizi eleştirenler mutlaka olacaktır. Bazıları bu türden tenkitleri işin doğal bir parçası olarak kabul eder ve fazla reaksiyon göstermez. Bazıları ise kendilerine adeta sanal bir gerçeklik yaratır ve eleştirileri asla kabul etmek istemez. İşte bir teknik direktör için en sakıncalı durum bu olsa gerek. Eğer eleştirilerin tamamının doğal değil, haksız olduğunu düşünmeye başladıysanız, yönettiğiniz takımın maçlarını da o takımın hocası değil taraftarı gibi izlemeye başlarsınız. Erik ten Hag yakın zaman öncesine kadar kendisine böyle bir sanal gerçeklik inşa etmişti ve bu durum işini kaybetmesiyle sonuçlandı. Hollandalı alınan en berbat skorların ardından bile basın toplantılarında nasıl ilerleme kaydettiklerinden bahsediyor, adeta polyanlacılık oynuyordu. Ten Hag Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'a karşı Manchester United menajeri olarak son maçlarından birine çıktı. Old Trafford'da 3-0 kaybettikleri maçın ardından yine iyi olacağız demişti. Yeni genç bir takım inşa ediyoruz ve bugün bazı oyuncularımız ilk kez sahaya çıktı. İyi olacağız. Eminim sezon sonu geldiğinde bir kupa daha kazanmak için şansımız olacak. Bunun üzerine muhabir, sorunun sizin antrenörlüğünüzde değil oyuncularda olduğunu düşündüren nedir şeklinde sert bir soru sordu. Hollandalı hoca ise kendisini City'den sonra İngiliz futbolunda en fazla kupa kazanan takım biziz şeklinde savundu. Merak edenler için Ten Hag'ın bahsettiği kupalar yaklaşık 2,5 yıl süren United kariyerinde kazandığı bir FA Cup ve bir de Lig kupasıydı. İtalyanlar ve Türkler birbirlerine biraz benzer derler. Akdeniz'in tarih boyunca önemli bir ulaşım ve ticaret yolu olması sebebiyle aramızda kültürel bir etkileşim söz konusu. Akdeniz insanı genel olarak sıcakkanlıdır. Örneğin Avrupa'nın pek çok ülkesinde iki erkek selamlaşırken birbirini öpmez. Sadece el sıkışılır. Fakat İtalyanlar da tıpkı bizler gibi samimi dostlarını yanaklarından öperek selamlar. Konuşurken jest ve mimiklere başvurmak da ortak özelliklerimizden bir başkasıdır. Eğer bütün bunlar size yeterli gelmediyse Antonio Conte'nin Heung-min Son için söylediği sözlere kulak verin. Güney Koreli'yi Sonny diye çağıran Conte, formsuz bir dönemden geçen oyuncusunu şu sözlerle savunmuş. Sonny çok hassas biri diyor. İyi bir adam, çok iyi bir çocuk. Örnek vermem gerekirse kızıma bir eş arıyor olsaydım onun gibi bir insanla olsun isterdim. Bazen fazla duygusal olabiliyor. Şu anda belki de gol atamadığı için üzülüyor. Ama kendine güvenmeli çünkü biz ona güveniyoruz. Aynı bizdeki kızım olsa verirdim. Öyle efendi çocuk muhabbeti değil mi bu? Peki ya şuna ne dersiniz? Türk futbol medyasının meşhur atanın ve tutanın iyi olacak klişesini biliyorsunuzdur. Bakalım Conte Spurs günlerinde kulübe uzun süre hizmet eden iki oyuncusu Lloris ve Kane hakkında neler söylemiş. İtalya'da sportif direktörlük yapan bir arkadaşım var. Adı Pantaleo Corvino. Her zaman der ki eşini yanlış seçebilirsin ama santraforunu ya da kalecini yanlış seçme hakkın yoktur. Futbolu anlamak ve iyi bir takım inşa etmek için en iyi alıntı budur.
Bakın üzerinden yıllar geçti ve ben bu sözleri hiç yoksa 30 kere dinlemişimdir. Ama hala Şenol Güneş'in ne demek istediğini tam olarak anlayabilmiş değilim. Bağlamından kopartılmış olabileceğini düşünerek 2017 yılında Beşiktaş'ın Leipzig maçı öncesi düzenlenen o basın toplantısını bir kez daha baştan sona izledim. Tecrübeli hoca öncelikle yoğun maç takviminden, sonra da bunun getirdiği fiziksel ve psikolojik yorgunluktan bahsediyor. Leipzig maçından yalnızca 3 gün önce oynadıkları Fenerbahçe derbisini bir gün daha erken oynamalarının mümkün olduğunu savunuyor. Ancak 2 günde bir müsabaka koyulsa bile oynanacaktır. Yorgunluk futbolda olan bir durum diye de ekliyor. İşte buradan sonra kullandığı metafor milyonlarca futbol severin mavi ekran vermesine sebep olacak cinsten. Önemli olan yağmur yağdığı zaman şikayetçi olmak yerine yağmur yağdığını bilmek ama gerekirse de söylemek lazım. Şemsiyeyle yola çıkarsınız ıslanmamak için ama yağmur yağdığında söylersiniz. Yağmur yağdığını diye söylediğiniz zaman adam beni ördek yerine mi koyuyorsun diyorsa o adamın kendi şüphesiyle ilgilidir. Ona biz bir şey diyemeyiz. Aslında bu örnek 2. Abdülhamit'in istibdat döneminde sadrazamıyla yaşadığı bir diyaloğa gönderme içeriyor. Sultanahmet'in Kemerliburnu sebebiyle buluttan nem kapan alıngan bir mizaca sahip olduğu anlatılır. Bir sabah sadrazamlarından biri "Sultanım hava karardı" deme gafletinde bulunur. "Sen bana ördek mi demek istersin?" Bu cevabı alan sadrazam şaşırır. "Sultanım nereden çıkardınız?" "Kuşluk vakti hava kararınca yağmur yağar, gölcükler oluşur. Peki de bana o gölcüklerde ördekler yüzmez mi? Sen bana ördek mi dersin?" Kıssadan ise bu hikaye kişilerin haddinden fazla alınganlık gösterdiği durumlarda anlatılırmış. Ne alaka diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Alakasını bir tek Şenol Güneş biliyor. Türk futbolunun en ikonik basın toplantılarından biri var sırada. Fatih Terim Galatasaray için yalnızca bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir camia lideriydi. Normal şartlarda bu liderliği kulüp başkanlarının üstlenmesini beklersiniz. Fakat Terim her zaman çok fazla yer kaplayan, çok güçlü bir figür olmuştur. Çoğu zaman sahip olduğu bu güç yönetimlerle arasını açsa da. Hocanın negatif bir söylemi büyük bir karamsarlığa sebep olabildiği gibi Florya'da gülümserken çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılması anında camianın bütün havasını değiştirebilirdi. Eğer böyle bir güce sahipseniz bunu doğru şekilde kullanmak bir şampiyonluk yarışının kaderini bile etkileyebilir. Üstelik Galatasaray'ın epey geride olduğu bir yarış olmasına rağmen. 2019'un Mart aylarıydı. Terim yönetimindeki Sarı Kırmızılılar o mevsimlerde hayli soğuk olan Erzurum deplasmanında çetin bir 90 dakika oynamış ve 2 puan bırakmıştı. Bitime sadece 10 hafta kala Galatasaray lider Başakşehir'in 8 puan gerisindeydi. Maç bitiminde bunun kapatılabilecek bir puan farkı olup olmadığı sorusuna Terim'den her zaman olduğu gibi özgüvenli bir yanıt geldi. 8'de kapanır, 18'de kapanır. 30 puan var. İşte bu sözler karamsarlığa kapılmış, inancı azalmış bir camianın moralini yükseltecek ve şampiyonluk yolundaki yeni slogan olacaktı. Üstelik bu inanç tazelenmesinin ardından lider Başakşehir baskıyı iliklerine kadar hissetmeye başladı. İşin ilginç yanı Galatasaray geriye kalan 10 maçta puan kayıpları yaşamaya devam etti. Fakat yine de Terim'in bu sıra dışı kehaneti gerçek olmuş ve 8 puanlık fark kapanmıştı. Bitime bir hafta kala evinde Başakşehir'le adeta bir final maçına çıkan Sarı Kırmızılılar 2-1 kazanarak 22. şampiyonluğunu kutladı. Yine sosyal mecralarda çokça paylaşılan bir aforizmayla devam edeceğiz. Bir Aykut Kocaman vecizesi. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Siz de sosyal mecralarda aktif biriyseniz Instagram hesabımızda da farklı içerikler paylaşıyoruz. Bir göz atarsanız memnun oluruz. Çoğu kişi Aykut Kocaman'ın bu sözü Fenerbahçe dönemlerinde sarf ettiğini zannediyor. Kimileri ise aldığı başarısız sonuçların ardından istifa etmek üzere olduğu bir dönemde söylediğini düşünüyor. Oysa gerçek şu ki Kocaman bu sözleri bir futbolcu için sarf etmiş. O futbolcu Muhammed Demir. Enteresan bir kariyeri var Muhammed'in. Süper Lig kariyerinde toplam 70 golü bulunuyor ve bu gollerin 55 tanesini tek bir şehirde, Gaziantep'te kaydetmiş. Bir kısmını bugün artık var olmayan Gaziantepspor'da, kalanını ise Gaziantep Futbol Kulübü'nde atmış. Aykut Kocaman'ın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kadroda bulunan oyunculardan biri olsa da pek şans bulamayan Muhammed, 2021 yazında Gaziantep FK'ya satılıyor ve Başakşehir'i konuk ettikleri ilk maçta golünü atıp eski antrenörünü üzüyor. Bunun üzerine Aykut Kocaman talebesi için şu sözleri söylüyor. "Çok değerli bir oyuncu, çok değerli bir insan. Hayırlı uğurlu olsun. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Muhammed için de sanki doğru topraklar buralar gibi gözüküyor." Yine yakın tarihin en ikonik demeçlerinden ve yine Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri.
Sergen Yalçın futbolcuyken bile söylenemeyeni söylemesiyle meşhur bir adamdı. Teknik adamlığa başladığında da bu huyu hiç değişmedi. Yeşil sahalarda beğeni toplayan o keskin zekasını artık mikrofonlar karşısında konuşturma zamanıydı. Bu arada beğeni demişken eğer buraya kadar izlediyseniz herhalde beğenmişsinizdir. Alırız bir beğeninizi. Need for Speed serisi ya da benzeri yarış oyunlarını oynadıysanız bilirsiniz. Bu tip oyunlarda aracın nitro özelliğini kullanıp hızınızı kısa bir süreliğine arttırabilirsiniz. O tuşu ne zaman kullanacağınız önemlidir. Tercihen yarışın sonlarına yaklaştığınız bir anda ve geniş bir düzlükte kullanmak istersiniz. Çünkü o son itici güç sizi bitiş çizgisine herkesten önce ulaştırabilir. İşte Sergen Yalçın'ın verdiği o flash röportaj, şampiyonluk yolunda sona yaklaştıkça sakatları çoğalan, enerjisi azalan ve tökezlemeye başlayan takımına yaptığı son bir nitro takviyesi gibiydi. Maç bitiyor, bakıyorum Hatay'ın hocası kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. İşte yok cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da göreceğiz cumartesi günü ne olacağını. Çok büyük bir meydan okumaydı bu. Olur ya Beşiktaş o maçta bir takılsaydı bugün Sergen Yalçın'ın bir teknik direktörlük kariyeri bile olmayabilirdi. Elini değil adeta gövdesini taşın altına koymuştu. Ama cumartesi günü olan şey Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0'la perişan etmesiydi. Siyah beyazların sezon sonunda tek gol farkla şampiyonluğa uzandığını düşünecek olursak Sergen Yalçın o tuşa tam zamanında basmıştı. İlhan Palut bir dönem Konyaspor'u çalıştırmış ve burada hayli başarılı bir performans göstermesine karşın sürpriz bir şekilde işine son verilmişti. Rizespor antrenörü olarak Konya deplasmanına gittiği ilk maçın ardından düzenlediği basın toplantısında bir muhabir kendisine tribünlere çağrılmaması ile ilgili ne düşündüğünü sordu. Palut'un kendine has karakteristik bir konuşma tarzı var. Hatta bu sebeple onun gurbetçi olduğunu düşünenler bile olmuş. Bu karakteristik konuşma tarzı sebebiyle ondan minimize etmek gibi bir kelime duyunca şaşırıyorsunuz. Bu anekdotu daha da tuhaf kılan şey sanki Palut'un da kendisinden böyle bir kelime beklemiyormuşçasına cümlenin sonunda minimize kelimesini tekrar etmesi. Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Minimize. Malumunuz sosyal medyada neyin ne zaman akım haline geleceği pek belli olmuyor. Ve bu sözler basın toplantısının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra özellikle TikTok'ta bir akıma dönüştü. Laf açılmışken bizim de zaman zaman akımlara yön veren bir hesabımız mevcut. Eğer kullanıcısıysanız TikTok'tan bizi de takibe alırsanız mutlu oluruz. Minimize. İlhan Palut bu akıma kendisi de şaşırmış olacak ki sokakta dolaşırken başına gelen bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Sivas'taydım, yürüyordum. Üniversiteli gençler beni görüp hocam siz misiniz dediler. Evet dedim, nasılsınız hocam diye sordular. İyiyim gençler, yürüyorum, siz nasılsınız dedim. Ne yapalım hocam, biz de hayattan beklentilerimizi minimize etmeye çalışıyoruz dediler. Evet, güldük, eğlendik ve içeriğimizin sonuna geldik. Hastalık bu futbolu izlediniz, beğendiyseniz ne mutlu bize. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.